Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu yayınımız içerisinde sizlerle birlikte derin ekonomiyi inceleyeceğiz. Neden beterin beteri dönemine girdiğimizi de bu video içerisinde derleyeceğiz. Doları, altını değerlendireceğiz. Borsa tarafını da bu video içerisinde sizlerle birlikte anlatmaya ve yorumlamaya çalışacağım. Evet, önce yayınımıza geçmeden önce Merkez Bankası'nın son aldığı faiz kararıyla başlayalım ve bu faiz kararının etkilerinin özellikle dolar kuru üzerinde neler olabileceğini burada tartışmaya çalışalım. Merkez Bankası 750 bas puan faiz arttırdıktan sonra dolar kurunda 25 lira 30 kuruşun altında fiyatlamalar sizlerle birlikte gördük. Peki bu fiyatlamalar dolar kurunda kalıcı olabilir mi? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, özellikle enflasyonun, reel enflasyonun ülkemizdeki gelmiş olduğu son durum, Sayın Gaye Hanım'ın da bildirdiği gibi ve en son gene JP Morgan tarafından 2023 yılı sonu için açıklanan reel enflasyon beklentisinin de %60 seviyelerinde olması. İşte burada kilit nokta burası oluyor. Çünkü Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık arttırmış olduğu bir faiz oranıyla birlikte %25 civarına çektiği faiz oranları maalesef ki reel enflasyon oranlarıyla uyuşmayacak bir faiz oranı anlamına geliyor. Şimdi 100 lirası olan bir insan bunu %25 civarlarında açıklanan bir faiz oranıyla birlikte yatırdığı zaman reel enflasyonun %60 civarında olduğunu düşünürsek 35 puanlık bir eksi seviyelerde para kazanacak. Bu para kazanma olayına maalesef ki hiç kimse yanaşmaz sevgili dostlarım. Yanaşmayacağı için de zaten dolar kurunda aşağıda tutunma söz konusu olmadı ve buradan yukarıya yönlü alımlar gerçekleşmiş oldu. Bizler için 26 lira 90 kuruş seviyesi dolar kurunda önemli bir bölge ve hala da bu 26.90 seviyesi önemli bir bölge olarak takip edeceğimiz bir alan. Aylık kapanış nezdinde baktığımız zaman Merkez Bankası gene 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığının da ortaya çıkmasıyla birlikte 26 lira 90 kuruş seviyesinin altında bakalım bu aylık kapanışı başarabilecek mi? Bunu sağlayabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Benim hala düşüncem, bazı arkadaşlarımızın dediği gibi 32 lira beklentim vardı. Şimdi 20 lira beklenti seviyesine çekmişin şeklinde yorumlarınızı görüyorum. Böyle bir beklenti içerisinde kesinlikle değilim sevgili dostlarım. Hala da benim beklentim kısa zaman içerisinde dolar kurunda 30-32 TL civarlarında bir kur seviyesine doğru ataklarımız devam edecek. Bundaki en büyük beklentim biliyorsunuz yapılan faiz oranlarının oldukça yetersiz kalması. Bütün dünya genelinde zaten baktığınız zaman verilen faiz oranının sevgili dostlarım bir kere enflasyon seviyesinin üzerinde olması şart. Mesela enflasyon beklentiniz %60'lar seviyesinde ise sizlerin en azından bir %65 civarında faiz vermeniz gerekti ki yatırımcı TL tarafına, Türk lirası tarafına faiz yönünde değerlendirilebilsin. Tabii bu faiz her şeyi çözümlüyor mu sevgili dostlarım? Hayır. Faiz demek ülke içerisinde özellikle bir durgunluk sürecinin yaşanması anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın da yapmış olduğu sıkı para politikasının devam edeceği şeklindeki vurgu çok önemli. Çünkü sıkı para politikası demek piyasadaki dolaşan para miktarının azalması anlamı taşıyacağından dolayı bu da maalesef ki bir durgunluk süreci içerisine gireceğimizin en temel göstergelerinden birisi. Durgunluk demek arz ve talep dengesinin de azalması anlamı taşıyacak. Bakın beteri geliyor dememdeki en büyük amaçlardan biri de okullar açılıyor. Eylül 10'undan itibaren artık okulların açılma süreci başlayacak ve bu da velilerin özellikle çocukların kırtasiye masrafları, servis masrafları yönünden okulların kayıt sürecinin başladığı dönem içerisinde buradaki yapmış olduğum konuşmalarda ne kadar haklı olduğumu görecekler. Akaryakıtın 40 liralara dayandığı bir süreç içerisinde geçen sene vermiş olduğunuz servis ücretlerinin kat kat ve üzerinde servis ücretleri karşınıza çıkacak. Tabii kitap, defter, kırtasiye masrafları gene buna keza arkadaşlar oldukça yüksek miktarlarda karşınıza çıkacak ve burada emeklilerin özellikle gerçekten çok zorlanacağı bir dönem içerisinde. Çünkü çoğu emekli 7.500 lira zarfı içerisinde maaşları bu seviyelerde kalmış durumda. %25'lik zam oranıyla birlikte 7.500 lira alan emekli maaşı tekrardan 7.500 lira seviyesinde tutuldu. Tabi burada ince bir kurnazlık yapılmış durumda arkadaşlar. Seyyanen zamlarında ne kadar gereksiz olduğunu buradan net bir şekilde görmüş olduk. Asıl önemli olan kök maaşların arttırılması sürecinin emekli tarafına verilmesiydi. Fakat seyyanen zam yapıldığı için, seyyanen zam demek de zaten bir nevi kişiyi kendinize köle etmekten öteye geçmez. Çünkü sizin ağzınızdan, iki dudağınızın arasından çıkacak
zam oranıyla hayatınızı idame ettireceksiniz anlamı taşır. O yüzden kök maaş gerçekten seyyanen zamma oranla her zaman için iyidir. Ve talep edilirken de mutlaka Emekliler Derneği Başkanı'nın bu kök maaş üzerinde durması çok çok önemli emekli kesim için. Asgari ücretli gene biliyorsunuz arkadaşlar, Mehmet Şimşek bu ücretlerin özellikle enflasyonu körüklediği yönünde açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek'in bir kere reel ekonomiden bir haberdar olduğu belli sevgili dostlarım. 7.500 liralık bir emekli maaşı ve 11.400 lira ülkenin çoğunluğunun aldığını düşünürsek, bu maaşlarla zaten nasıl oluyor da enflasyonu süreci bu kesimin patlatabildiğini düşünüyor. Bu da oldukça yanlış bir görüş. Ne kadar reel ekonomiden kopuk yaşayan bir Mehmet Şimşek olduğunu bizlere gösteriyor. Mehmet Şimşek'in bu ekonomik sarmaldan çıkabilmesi için sevgili dostlarım böyle 7.500, 250, 500 bas puanlık faiz arttırımlarıyla ülkenin bir yere gelemeyeceği belli. Burada yapılacak en dürüstçe yol reel enflasyon oranında politika faiz oranlarını bir seferde arttırmak sevgili dostlarım. Çünkü öbür türlü böyle yavaş yavaş can çekişip ölmektense bir kere ölmek ve ondan sonra yavaş yavaş ekonomiyi toparlamak daha doğru olacaktır. İlk faiz kararında zaten verilen yanlış karar, düşük faiz kararı açıklanması. Orada dolarda zaten yukarı yönlü bir hareketi başlatmıştı. Ve bunun etkisini şimdi faizi 750 bas puan yükselterek 25 bas puanla çıkartmanın da bir anlamı kalmadı. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir hareket görsek bile buradan bir tekrardan yoğun bir alıcı kitlesinin dolara hücum ettiğini de görüyoruz. Burada tabii kur korumalı TL mevduat hesabından çıkanların özellikle arkadaşlar tekrardan dolar kuruna yönlenebilme ihtimalleri de oldukça yüksek. Bunu yüksek kılmamak için dediğim gibi reel faiz oranlarını %60'ın üzerine çıkartmak şart. Bunu yapamadığımız sürece maalesef ki bu döngü gene böyle hala da devam edip gidecek sevgili dostlarım. Çarşı, pazar, manav, orada zaten yaz ayı üretim dönemindeki fiyatlara baktığımız zaman oldukça yüksek. Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan'ın yapmış olduğu enflasyon tahmininin ise oldukça insaflı bir tahmin olduğu göz önünde bulundurulmalı. Çünkü meyvanın, sebzenin en bol olduğu bir ay içerisinde, yaz ayları içerisinde maalesef ki bizler sizlerle birlikte taze fasulyenin fiyatını 100 liraların üzerine çıktığını görmüş olduk. Kışın bu fiyatlar nasıl durdurulabilir? Oldukça zor arkadaşlar. Bizim için çiftçinin özellikle yaz aylarında üretimi bollaştırdığı bir dönem içerisinde bu fiyatlardan alınan meyvelerin, sebzelerin kışın işte iyimser bir şekilde %50, %60 civarlarında artabileceğini düşünmek maalesef ki bana hiç de inandırıcı gelmiyor. O yüzden turizm sezonunun da bitmesi, oradan gelen bir döviz akışının da sonlanması daha beter günlerin bizi beklediği, tasarruf etmemiz gereken aylar içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor. Bütün bunlar çerçevesinde dolar kuruna baktığımız zaman sevgili dostlarım ben hala 30-32 fakat yıl sonuna doğru 36-40 liralar civarına doğru yaklaşan bir dolar Türk lirası tahminimi hala da devam ettiriyorum. Altın tarafına geçelim. Hemen altın tarafındaki son durum. Jackson Hole toplantılarında Powell'ın yapmış olduğu konuşmaları hep birlikte sizlerle birlikte dinledik. Burada gene Powell faiz artışlarına devam edeceği yönündeki sinyallerini sürdürdü. Fakat gene haftalık bazda kapanışlara baktığımız zaman 1900 dolar seviyesinin üzerinde kapatmayı başaran bir altın ons bizleri karşıladı. Burada bir güzel teknik anlamda bir çanak formasyonumuz gene altın ons tarafında oluşmuş durumda. Bunun kısada yukarıda 1980 dolar civarına doğru altının onsunda bir yukarı yönlü hareketin devamını bekleyebiliriz sevgili dostlarım. Tabi burada gene bizim için 1905 dolar seviyesi önemli bir seviye. Bu seviyeyi destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yukarıda 1980 dolarlar civarına doğru altının ons tarafında hareketlenmeleri beraberinde izleyebiliriz haftanın açılmasıyla birlikte. Gram altın hareketlerini sizlerle birlikte takip ettiğimiz zaman Bollinger bandımızın alt tarafına bir sarkma yaşadık. Bu 1600'ler seviyesine kadar bir sarkma yaşanmış durumda. Burada da gene Bollinger seviyemizin alt bandı 1550 Türk lirası civarından geçiyor. Tabi buralardan sert alımlarla gram altın tarafı da doların toparlanmasıyla birlikte o da yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Gram altında da yön hala daha yukarıdır. Dolar kurunda beklentimiz olan kısa vadeli 30-32 aralığına doğru hareket
ve onsun da bu sefer dolar kuruna eşlik etmesiyle birlikte ben altın tarafında yukarı yönlü hareketin tekrardan devam edeceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Siz de bu konuda düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız da çok mutlu olurum. Burada hedef özellikle Eylül ayının sonlarına doğru ben gram altında tekrardan 1800 TL'lere doğru bir yukarı yönlü hareketin başlayacağını ve bu hareketin daha ileri seviyelere doğru da taşınacağını düşünen taraftayım. Powell'ın Eylül ayı içerisindeki Merkez Bankası faiz arttırımına gelen veriler doğrultusunda bakacağız. Eğer gerekli görülürse de faiz arttırımına devam edeceğiz şeklinde Jackson Hole toplantılarında yapmış olduğu söze istinaden ABD tarafından gelecek verileri sizlerle birlikte altın yatırımcılarıyla birlikte takibe devam edeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki geçen aylar dönemi içerisinde ABD'den gelen veriler oldukça olumluydu. Bakalım Eylül ayı içerisinde gene bu veriler ne şekilde olacak? Enflasyon verilerinin iyi gelmesi durumunda ise Powell Merkez Bankası'nın bir faiz artışına gitmeyeceği yönünde bir açıklama veya sabit bırakılacağı yönünde FED tarafından bir açıklama da gelebilir. Tabi bu da beklentimiz olan ons altın tarafındaki yukarı yönlü hareketi hızlı bir şekilde beraberinde getirebilir sevgili dostlarım. O yüzden altın tarafı da önemli ve dikkatli ABD tarafından gelecek verileri takip etmeli. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da faiz kararından sonra Borsa İstanbul tarafında arkadaşlar özellikle bankacılık hisselerinde yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Şimdi Borsa İstanbul'da bakın şurada çok güzel bir destek bölgesi 7400 puan seviyesinde oluşmuş durumda. Yukarıda da şurada 7900 bant aralığı. Bu 7900 ve aşağıda da 7400 bantları içindeki hareket devam ediyor. Öncelikle yukarı yönlü hareketin tekrardan devam edebilmesi için 7900 seviyesinde bulunan direnç seviyesinin yukarı kırılması şart. Kırılmadığı takdirde hareket gene şu şekilde arkadaşlar 7900-7400 bantları arasında sıkışıklığa devam eder. İki önemli kritik bölge. Biri 7400'den geçen alan, diğeri de 7900 seviyesinden geçen alan. İki önemli kritik bölge. Yatırımcıların bu iki bölgeyi yakinen takip etmelerinde fayda var. Bankacılık hisseleri oldukça bana göre ucuz kalmış hisseler. Enerji hisseleri hala daha ucuz kalmış hisseler bazında değerlendirilebilir. Holdingler de gene bakıldığı zaman ucuz hisseler arasında değerlendirilebilir diye düşünen taraftayım. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz artışlarına gitmesi bankaların da faizlerini arttıracağından dolayı arkadaşlar orada gelirlerde yukarı yönlü bir hareket bilançolara yansıyabilir. Önümüzdeki günler içerisinde işte bankacılık hisselerinde tavan yapmasının en büyük nedenlerinden biri de budur. Bankacılık hisseleri toplanmaya başlanacaktır diye düşünüyorum ve önümüzdeki aylar içerisinde bankacılık hisselerinde yukarı yönlü bir hareketlilik. Enerji hisseleri gene kışın arkadaşlar biliyorsunuz enerji tüketimi fazlalaşacağından dolayı orada da bilançolara yansıyan fiyatlamalar olacaktır ve enerji hisseleri de gene yukarı yönlü hareket etmeye devam edecektir diye düşünen taraftayım. Borsa hala olumlu. Şu an için borsada 27 liralar civarında yabancı girişi çok fazla miktarda değil. Demek ki yabancının kafasındaki özellikle miktar daha yüksek bir kur rakamı. Bu kur rakamını da Mehmet Şimşek mutlaka değerlendirecektir. Ve dolar tarafında 30-32'lere yanaştığımız zaman da Borsa İstanbul'da holdingler bazında arkadaşlar girişler olabilir. Holding yatırımcıları da dolar bazlı olarak gene Borsa İstanbul grafiklerini takipte kalabilirler. Önümüzdeki kış ayı için dediğim gibi banka hisseleri, enerji hisseleri ve holding hisseleri gündemde kalacak. Önemli hareketler yaşayacaktır diye düşünüyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol kazançlar getirmesi dileğiyle yayınıma burada son veriyorum. Kanalıma beğeni atmayı ve kanalımdaki videoları paylaşmayı unutmazsanız da çok sevinirim sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.